Merhaba arkadaşlar. Bayram dolayısıyla bir süredir video yapmıyordum. Bu arada epeyce haber birikti diyelim. Şimdi onları aralarından seçtiklerim sizlerle birlikte değerlendirmek istiyorum. İlk başlığımız Cumhuriyet Gazetesi'nden normalleşme sürsün tavrı. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile İktidar Partisi AKP ile bir süredir beri görüşmeler oluyor. İşte Cumhurbaşkanı ile CHP Genel Başkanı önce sarayda görüştü. Sonra Cumhurbaşkanı CHP Genel Merkezi'ne geldi. Orada görüştüler. Demek ki normalleşme dendiğine göre anormal gidişin olduğunu herkes kabul etmiş oluyor. Nedir bu Amerika sevdası? Diyanet parayı ABD'de otel, restoran, hamam, havuz ve villaya yatırdı. Kardeşim bu ülkeden topluyorsunuz, bu ülke milletin bütçesini kullanıyorsunuz. Eğer ki bir hizmet yapılacaksa neden ABD'de yapılıyor acaba? Şimdi insanın aklına deli sorular geliyor böyle şeyler görünce. Otel varmış, ABD'deki Diyanet tesisleri ticari bir işletme. Burada Diyanet otelcilik yapıyor. Tesislere gidenler ücretli Türk hamamına girip Göbektaşı'nda yatabiliyormuş. Aynı tesisin içerisinde 10 adet de yan yana villa varmış. Tesiste konaklayan misafirler restoran bölümünde de yemek yiyebiliyor. Bunu kim ortaya çıkarmış derseniz İYİ Parti Milletvekili Turan Çömez, AKP'nin ve ona yakın dini vakıfların milyonlarca dolarlık mülk edindiği ABD'de Diyanet'in de 90 milyon dolarlık tesisleri var. Yani biraz önce bahsetmiş olduğumuz Diyanet'in tesisi bedeli 90 milyon dolarmış. Yani şöyle bir hesap yapmış olsak yani 1 dolar 33 lira gibi kabul etsek ki yaklaşık 2 milyar 970 milyon lira falan yapıyor. Yani bu insanın aklına deli sorular geliyor gerçekten. Neden ABD'de yatırım yapılıyor? Sonra bu ABD'deki bu mülklerin gerçek acaba sahibi Diyanet mi diye de sormak gerekiyor. İngiltere Türkiye'den ucuz. İngiltere'de kıyma 263 lira. 6.30 poundmuş. İşte herhalde 40 lira gibi sanıyorum bir pound. Şu an tam net rakamı söyleyemeyeceğim. Ama kısaca 40 lira kabul etsek işte 6 kere 4 24 200 40 işte 30 pound'u var üzerinde 263 lira ediyordur. Bizde ise 420 lira ve üzeri. Bu da yani herhalde bu rakamdan daha fazla olduğunu düşünüyorum şu anda. Evet. Yine bir Diyanet haberi. Diyanet Türk vatandaşlarını Araplara ihbar etti. Suudi Arabistan başka ülke vizesiyle hacca geldiği için şikayet edilen Türklere ceza kesip sınır dışı etti. Diyanet 8.000 dolara götürüyormuş. Vatandaşlar bu şirketle işte 2.500 dolar mı 3.500 dolar mı şu an net rakamı hatırlayamadım. Anlaşıp onunla gitmişler. Diyanet ihbar etmiş diye de haberde öyle yazıyor idi. Başka bir başlık, şehir hastaneleri için her gün müteahhide 229 milyon lira ödeniyor. Bir şehir hastanesi fiyatına 15 şehir hastanesi yapılabilirdi diyor sözcü. Şehir hastanelerinin zararlarının araştırılması için verilen önerge mecliste gene bilindiği gibi işte AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Oysa Türkiye'de 23 şehir hastanesi var.
Bu önümüzdeki günlerde bu işte yolcu garantili, hasta garantili, geçiş garantili sözde bütçeden para çıkmayacağı iddia edilen yatırımlar bütçenin kara deliği. Bir çıkmaza gireceği kesin. Şu anda kur baskılanıyor. Bu ödemelerin daha kolay yapılabilmesi için. Kur baskılanıyor olmasına rağmen yerinde durdurulamıyor. Yavaş yavaş yukarı doğru yükselme eğiliminde. Atatürk'ün baş tacı ettiği hekimlerimize sahip çıkamadılar. Erdoğan giderlerse gitsinler dedi. Bu sözlerine de 15.000 doktor yurt dışına çıktı. Düşük ücretler, kötü çalışma şartları, sağlıktaki şiddet üstüne bir de iktidarın sorunları çözmeyip gitsinler demesi üzerine doktorlarımız yuvadan uçtu. Şimdi bir doktor ortalama olarak, yani her şey yolunda gittiğini varsayarsak 28 yaşında uzman doktor olabiliyor. 28 yıl bu millet para ödüyor. Ailesi para ödüyor. 28 yıldan sonra hadi birazcık uzattığını varsaysak 30 yıldan sonra bu yetişmiş insan gücünün yurt dışına gitmiş olması çok büyük kayıp. Ayrıca yani bu şekilde devam ettiği sürece de sağlık personeli zaten hemşiresine varıncaya kadar yurt dışına gitmek istiyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Türkiye'yi kara para cenneti yapanlar sırıtarak dolaşıyor demiş. Kara parayla mücadele edilmezse, şu an biliyorsunuz gri listedeyiz. Bu gri liste her an siyaha dönebilir. Kara paranın yıllık cirosu 25 ila 60 milyar dolar. Suç örgütleri, himaye örgütleri toprakları tercih ederler. AKP iktidara gelir gelmez işte 2003 yılında mı, tam tarihini hatırlayamıyorum. Daha önce Ecevit hükümetleri zamanında çıkarılmış olan nereden buldun yasasını tekrar yasalaştırmak için el kolu sıvamış oldu. Demek ki gerekli bir şeymiş ki zamanında çıkarılmış. Çünkü bir kazancın nereden kazanıldığı belgelenebilmesi gerekiyor. Belgelenemediği zaman ne oluyor? Kara para oluyor. Yani kanunsuz kazanç olmuş oluyor. AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, eski Keçiören Belediye Başkanı, seçim çalışmalarında faturasını belediyeye çıkarmış. İçişleri Bakanlığı harekete geçti. AKP'li Altınok'a soruşturma açıldı. Seçim araçlarının yakıtını Keçiören Belediyesi'ne ödetmiş. Rakam 6 milyon lira. Fakirliğimizin nereden kaynaklandığı yaklaşık belli oluyor. Yunan adalarında 3521 lira olan bir menü bizde 8010 lira. İşte orijinal Yunanca'dan çevrildi deniyor bir menü var. Çift taneli enflasyon yüzünden Türkiye'de tatil ve dışarıda yeme içme cep yakıyor. Bu yüzden Türkler tatil için euro bölgesi olmasına rağmen 1 euro 35 lira iyi geçiyor tahminen. Yunan adalarını tercih ediyor. Kapıda vize işte 80 euro mu ne ödeniyormuş. 100.6 euro tutmuş hesap. Yunan'da 3521 lira, bizde ise 8010 lira. Evet. Bayramın hemen ilk gününde kamuoyuna düşen, televizyonlara düşen bir haber vardı. İşte Yeraltı adlı YouTube kanalında Diamond Tema isimli bir kişinin işte peygambere hakaret ettiği yönünde çirkin, provokatif ifadeler kullandığı savıyla halkı kin ve düşmanlığa aynen tahrik etme suçundan soruşturma açıldığı söyleniyor. Bu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması. Bu çok kullanışlı bir madde. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçu. Videonun tamamını ben izledim. Yani bu Diamond Tema adlı kişi
İslam bilginleri tarafından kabul edilmiş olan, yani geçerli kabul edilmiş olan İslam alimlerinin kitabından okuyor. Kendi fikrini de ortaya koymamış oluyor. Yani burada soruşturma açılmış olması, biz layık bir ülkeyiz. Herkes düşüncesini açıklayabilmiş, hürriyetine sahip. Anayasamızda da bu güvence altına alınmış durumda. Burada bir provokatif durum söz konusu değil. Ama soruşturma açılmış deniyor. Şimdi Arnavutluk doğumlu olduğu hasebiyle çifte vatandaş şu anda Arnavutluk'ta yaşıyormuş zaten. Şimdi Avrupa ülkeleri bu nevi şeyleri düşünce özgürlüğü kapsamında gördüğü için bu bizim ülke olarak hanemize eksi yazılıyor maalesef. Yani böyle şeylerden vazgeçmemiz lazım. Adil vergi vampirleri rahatsız etti. Demek ki vergi adaletli değil, adalet toplanmadığı teslim edilmiş oluyor. Yani bu yeni akitteki bir başlık bu arada. Vergiyi milletin sırtına yükleyenler savaş açtı. Ya bu vergi, adil vergiye vampirleri kimlermiş? İşte garsonlar mı? Motokuryeler mi? Emekliler mi? Yoksa 17.002 liraya çalışan asgari ücretliler mi? Kim acaba yani vergi vampirleri? Herkes vergisini hakkıyla ödemeli. Bunda herkes hemfikir. Vergide adaletin güçlenmesi gerektiğini belirten iktisatçı Doktor İsmail Çapak, verginin tabana yayılmasının önemine işaret etti. Vergi zaten tabana yayılmış durumda. Avrupa ülkelerinde özellikle bizi kıskandığı söylenen Almanya'da dolaylı vergiler %35 civarında. Yani bu katma değer vergisi oluyor çoğunlukla. Oysa bizde toplam vergilerin içerisinde bu dolaylı vergiler dediğimiz katma değer vergisi neredeyse %65 oranında. Yani asgari ücretli marketten gittiğinde işte herhangi bir bisküvit alsa da aynı vergiyi ödüyor. Bir fabrikatör, iş insanı da aynı ürünü alsa aynı oranda vergi ödüyor. Bu vergilendirmedeki adaleti, yani çok kazanandan çok, az kazanandan az ilkesini çiğnemiş oluyor. Servet kazananlar karşı çıkıyor. Ekonomi yönetiminin kayıt dışılığı önlemek, vergide adaleti sağlamak, kripto varlıklar ve küresel şirketler başta olmak üzere mükelleflerin adil bir şekilde vergilendirilmesine yönelik attığı adımlar servetlerine servet ekleyen vergi yüzsüzlerini rahatsız etti. Şimdi ben de kanaatimce bunu yani belki tasarıda vardır ama yasalaşma aşamasında bunun olmayacağını düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde dışarıdan gelen sıcak paraya gelen, faize gelen, şu anda bizde faizler yüksek, olmayan paraları ödüyoruz aslında yabancılara. Bu yasa bu şekilde çıktığı takdirde yabancı parasını alıp gidecektir hemen kısa bir süre içerisinde. Bu da bizim için çok iyi bir şey olmaz. Türkiye yabancıya cömert, kendi vatandaşına cimri. Küresel İnsani Yardımlar raporlarına göre Türkiye 2015 yılından beri dünyanın en cömert ülkesi. Yani duyuyor işte Somali, Bangladeş, bir kendi ülkemize yardım edemedik. Yani çöpten yiyecek toplayan, pazar artıklarını toplayan insanların yani videolardan böyle tespit edip onlara gidip ihtiyaçlarını görebilmek mümkün aslında. Yabancılara yardım etmişiz. Milli gelirin 0.90 yani %1 gibi kabul edelim. %1'ini yabancı ülkelere vermişiz. Bu parayı çiftçiye bile vermiş olsak yasada yazdığı şekilde gayri safi milli hasılanın %1'ini çiftçiye destek olarak ödenir diye. Bu yasada geçiyor. Bunu bile vermediğimiz için bugün gıda ülkemizde aşırı pahalı, insanlar geçim derdinde. Tasarruf bunun neresinde Bakan Bey? 16 milyonluk lüks Mercedes'e biniyor. Ekibinin de hemen hemen hepsi çift maaşlı olduğu söyleniyor. Kamuda tasarruf yapılacağını söylüyorlar. Vatandaş için vergi üstüne vergi paketleri hazırlıyorlar. İş kendilerine gelince tasarrufu bir kenara bırakıp sefa sürüyorlar. Zaten işin de olayı bu işte Mercedes de
Bakan Bey'in Mercedes'i buymuş. Maliye Bakanı Şimşek geçen ay İstanbul'daki enflasyonla mücadele paneline Mercedes S400 ile gitti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 13 Mayıs'ta kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerini açıkladı. Vatandaştan tasarruf ve özveri istedi. Şimdi de vatandaşın sırtına vergi paketi yüklemeye hazırlanıyor. Oysa o ve ekibi ele verir talkını kendi yutar salkımı havasında. Evet, 16 milyon liraymış. Bürokratlara yerli otomobil TOG kullanmalarını öneren Bakan Şimşek kendisi 16 milyonluk Mercedes kullanıyor. Evet, bugünkü turumuz burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek vermek için kanala abone olup bildirim zilini açarsanız, videonun altına da küçücük bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.